Bir saniye. Şu formu bir doldurayım. Ve siparişi vermeden önce neler olduğunu bir anlatayım şimdi size. Geçtiğimiz Perşembe gecesi Tesla bir etkinlik düzenledi ama Türkiye saatiyle sabaha karşı olduğu için ben bunu canlı olarak size yayınlayamadım ama kendim canlı canlı takip ettim. Bu arada bilmeyenler için Tesla elektrikli otomobiller üreten bir firma. Kurucusu ve sahibi de Elon Musk. Daha önce ben hem Elon Musk hem de Tesla hakkında bu kanalda çeşitli videolar hazırladım ve kendim de yaklaşık bir yıldan beri bir Tesla Model 3 kullanıcısıyım. Yani hem elektrikli araç teknolojilerini hem de Tesla'yı yakından takip ediyorum. Dolayısıyla uzun bir süreden beri beklenilen Tesla'nın yeni bir aracını, yeni bir kamyonetini tanıtacağı bu etkinliği büyük bir heyecanla izlemeye başladım. Tesla kırmızısı bir ortamda böyle lazerlerle oldukça fütüristik bir ortam tasarlanmıştı. Çalan synthesizer müziği de sadece ambiyansı tamamlamakla kalmıyor, onu tam bir siberpunk atmosferine dönüştürüyordu. Şimdi burada bir duralım. Siberpunk edebiyatının sinemadaki en iyi yansımalarından biri nedir? Tabii ki Blade Runner, Bıçak Sırtı filmi. Bu filmle ilgili çok ayrıntılı bir analiz videosunu da yine bu kanalda hazırlamıştım. Çok fazla izlenmeyen videolarım arasında ama benim çok özenerek, severek hazırladığım bir video. Hem videoyu hem de filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bütün bunları neden anlatıyorum? Biraz etkinlikte neden heyecanlı olduğumu anlatabilmek, aktarabilmek için. Düşünsenize, severek kullandığım bir araç olan Tesla ve onu severek takip ettiğim lideri Elon Musk az sonra Kasım 2019'da Los Angeles'ta sahneye çıkacak ve yepyeni bir kategoride yepyeni bir araç tanıtacak. Bir dakika. Ta 1982 yılında yapılan bir bilim kurgu filminden, Blade Runner'dan bahsediyoruz. Onun açılışındaki o atmosfere, müziğe benzeyen bu ortamı bilerek kasten mi tasarlamışlar? Bir saniye, şimdi filmi biraz daha geri alalım. En başına, geleceği anlatan bu filmin en başında ne yazıyordu? Los Angeles, Kasım 2019. Gel de heyecanlanma şimdi. O filmin tasarladığı gelecekte yaşıyoruz. Belki onunla uzaktan yakından ilgimiz yok ama onun öngördüğü Kasım 2019'da, onun öngördüğü kentte, Los Angeles'ta bir etkinlik yapılıyor ve yeni bir araç doğmak üzere. Neyse, heyecanımı anladınız. Etkinlikte Elon sahneye çıktı ve çok kısa konuştu. 100 yıldan beri kamyonetler 3 aşağı 5 yukarı aynı görünüyor dedi. Üzerinden markalarını sökseniz hangisinin hangisi olduğunu bile ayırt edemeyebilirsiniz. O derece birbirlerine benziyorlar. Artık farklı bir şeyler yapmanın vakti geldi. Artık kamyonetlerle sürdürülebilir enerjiyi birleştirmenin vakti geldi dedi. Ben de içimden o dedikçe evet ya, doğru, evet deyip duruyorum. Bir kamyonet için. Kamyonet. Yani Türkçedeki en havalı olmayan kelimeler listesinin zirvesinde belki de bu kelime yer alabilir. Kamyonet. İngilizcesi çok mu havalı sanki? Pick-up truck. Yani truck, kamyon anladık, havalı da pick-up ne ya? Yani sanırım Tesla'da bütün bunların farkında olmalı ki böylesine fütüristik bir ortam tasarlayıp bizleri havaya sokmaya çalışıyor. Bir de tabii onlar pick-up truck yerine yine havalı bir isim seçmişler. Cybertruck. Ve işte karşınızda Cybertruck dediler etkinlikte ve orada dumanların arasından yavaş yavaş alkışlar eşliğinde çıkan aracı dikkatle görmeye çalıştım. Ve gördüm. O anki hislerimi tam olarak hatırlayamıyorum ama Instagram'dan neler olduğunu, neler yaşadığımı anlatan bir hikayeye paylaştım sanırım. Welcome to the Cybertruck Unveil. Çünkü aracın tasarımını gördükten sonra kendime gelmem birkaç dakika sürdü. Bakın, tasarımı konusunda hala olumlu olumsuz bir yorum yapmıyorum ve şimdi sizlere soruyorum. Bu tasarımı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Lütfen üst köşede beliren anket şıklarından birini seçerek tercihinizi yapın. Ben de sizin tahmininizle ilgili bir tahminde bulunayım bu sırada. Muhtemelen sonuçlar birbirine çok yakın çıkacak. %51'e %49 gibi bir oran bekliyorum.
Tabii bilemiyorum, belki benim konuşmalarım ya da bu videonun başlığı sizi yönlendirmiş olabilir ama bu tasarımla ilgili söylenebilecek ilk şey bence şu: kutuplaştırıcı. Bunu etkinliği izleyenlerin tepkilerinden de anlayabiliyoruz. Daha doğrusu araç sahneye çıktıktan ve içinden 6 kişi indikten sonra kalabalıktan gelen seslere bakarak onların ne hissettiğini tam olarak anlayamıyorsunuz. Onlar da benim böyle baktığım gibi biraz baka kaldılar. Ya hadi onları bir kenara bırakalım. Elleri cebinde bir ileri bir geri hareket eden Elon'un bile kafası biraz karışmış gibi görünmüyor mu size de? Şimdi ben etkinlik hakkında ve araç hakkında tabii biraz daha konuşacağım ama bu yaşadığım duyguları, kişisel deneyimimi hikayeleştirerek sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum önce. Etkinlik sona erdi. Ben hala böyleyim. Tasarım konusunda kafam soru işaretleriyle dolu. Ertesi gün etkinlik kaydını bir kez daha izlerken tam şu noktada artık dayanamadım. Durdurdum videoyu. Açtım telefonu. Dedim İlan, abicim bu nasıl bir tasarım böyle ya? Ne yaptınız siz? Tabii işin esprisi, İlan Türkçesini o kadar ilerletemedi daha. Yeterli seviyeye gelince ayrıca konuşacağız ama zaten benim derdim yöneticiyle değil, tasarımcıyla. O yüzden açtım Skype'ı, aradım bu tasarım takımında olan kişilerden birini. Dedim, Aybars, abicim bu nasıl bir tasarım böyle? Siz ne yaptınız? Dur. İlk sorum şu: neden üçgen? Şimdi siz bunu da espri sanıyorsunuz ama değil. Gerçekten yaptım. İlk sorum şu: neden üçgen? Bu kişi Aybars Turan. Yaklaşık 4 yıldır Tesla tasarım stüdyosunda çalışıyor. Daha önce de Tesla'nın o büyük kamyonları var ya, işte onların konsept tasarımları ve dış modellemesine katkı sağlamıştı. Şimdi de bu araç için, yani Cybertruck için konsept tasarımları yaptı. Onunla sadece bu yepyeni aracı değil, aynı zamanda bu araçla başlayan yepyeni tasarım anlayışını, tasarım dilini konuştuk. Çünkü dikkat ederseniz bu aracın logosundan başlayarak her şeyi değişik. Kavislerin yerini köşeli hatlar almış. Aklımda kalan en önemli anahtar cümle şu, ki bunu İlan da zaten söylemişti etkinlikte: bu araç, bu tasarım başka hiçbir şeye benzemiyor. Zaten o yüzden etkinliğin açılışında kamyoneti sahneye çıkarmadan önce 100 yıldan beri neredeyse hiç değişmeyen eski kamyonet tasarımlarını gösterip durdular. Şimdi tasarımcının işi nedir? Temelde problem çözmektir. Ve bir kamyonetle ilgili tasarımcının önüne ne gibi problemler konulmuş olabilir? İşte dayanıklı olacak bir kere, çünkü off-road'a çıkacak bu kamyonet. İşte pili uzun ömürlü olacak. Güçlü olacak. Büyük yükleri taşıyabilecek ve çekebilecek. Gibi problemler, ama bu sadece Tesla'ya has problemler değil ki. Yeryüzündeki neredeyse bütün motorlu araç tasarımcıları ve üreticileri bu tür problemlerle zaten uğraşıyorlar. Bütün bunlarla beraber başka hiçbir araca da benzemeyecek. Bunu da çözmeniz gerekiyor. Bu tür tasarımlarda genellikle ekipler kendi içlerinde yarışırlar. İşte başarı artık bu şekilde elde ediliyor. Kendi içinde bile olsa yarışarak, kendinle mücadele vererek. Bizler bir insan olarak daha doğarken bile belli bir yarışı kazanan hücrelerden ortaya çıkmıyor muyuz zaten? İşte bu tasarım da 7-8 aylık bir hazırlık ve 1-2 aylık bir uygulama sürecini, yani neredeyse 9 aylık bir hazırlık sürecinin, yarışının kazananı olmuş. Yani öyle sosyal medyada dolaşan esprilere bakarak 1-2 dakikada hazırlanmış bir tasarım olduğunu zannetmeyin. Binlerce fikir, yüzlerce eskiz, o süreçte farklı yollara sapmalar, o sapmalarda çamurlara saplanmalar, sonra geri dönmeler, tekrar yeni fikirler üretme çabaları sonucu ortaya çıkmış. Bu tür toplantılarda, genellikle yöneticilerle tasarımcıların karşı karşıya geldiği toplantılarda, tasarımcılar hep uçan kaçan fikirler ortaya koymaya çalışırlar. Bunun fırsatlarını kollamaya çalışırlar. Yöneticiler de tam tersine o uçan fikirleri bastırıp daha böyle hani ayakları yere basan, hayatın gerçekleriyle, realiteyle buluşturmaya çabalayan bir tavır içinde olurlar. Oysa burada Elon'un vizyonuyla yeni bir tasarım dili geliştirilmiş. Bakın, Elon'un tasarım konusunda epeyce derin bazı düşünceleri var. Başka bir etkinlikten aktarıyorum şimdi size. Undesigning is the best thing. Just delete it. That's the best thing. Yeah. Şimdi düşünsenize, toplantı yapıyorsunuz İlan'la. Getirin bakalım çocuklar, bu hafta ne tasarladınız? Bakıyor şöyle tasarımlara. Oğlum siz basbayağı üçgen tasarlamışsınız bana kamyonet diye.
Çok güzel ama ben dik üçgen istiyorum. İç açıları da 180 dereceyi geçmesin. Tabii temsili olduğunu söylememe gerek yok. Gerçekte böyle bir konuşma yok. Asıl vurgulamak istediğim şey şu. Ortada bir vizyon var. Hayal eden, uçmaktan korkmayan bir vizyon. Kendinden, duruşundan emin. Dolayısıyla da ortaya tabii böyle bir tasarım çıkıyor. Nasıl bir tasarım bu? Bana göre hazmedilmesi zor bir tasarım. Çünkü başka hiçbir şeye benzemiyor. Tabii ki hazmedilmesi zor olacak. Biz insanlar bu tür şeyleri, bu tür lokmaları yutmakta zorlanırız. Daha önceki bir videomda da bahsetmiştim. Beynimiz alışık olduğu şeyleri gördüğü zaman mutlu oluyor. Hatta bir müzik parçasını dinlerken bile bir sonraki notayı tahmin edebiliyorsa hemen dopamin salgılıyor. Onun etkisi bize bir keyif duygusu veriyor ve bu keyif duyguları arttıkça da etrafımızda bir konfor alanı oluşuyor. Bir müddet sonra bu konfor alanından çıkmaya, yeni şeyler denemeye korkar bir hale geliyoruz. Şunu iddia ediyorum ki yeryüzündeki başka hiçbir otomobil firması, markası böylesine cüretkar bir tasarımı ortaya koyamaz. Bakın yapamaz demiyorum, çok rahat yapar. Ama uygulamaya geçirmez. Amacım bir markayı övüp diğerlerini yermek sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Bu arada hemen bir açıklama da yapayım. Belki bilmiyorsunuzdur. Tesla ile herhangi bir sponsorluk ilişkim yok. Çünkü zaten Tesla geleneksel medya kurumlarına bile, televizyonlara, gazetelere, dergilere bile reklam vermiyor. Bırakın YouTuber'larla işbirliği yapmayı. Bunları başka bir amaçla sizinle paylaşıyorum. Tasarım felsefesi ve vizyonuna dikkat çekmek için. Çünkü bunları anlayabilirsek hayatımızın bambaşka bir alanında tatbik edebileceğimizi düşünüyorum. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Şimdi ben tekrar etkinliğe dönmek istiyorum. Çünkü etkinlikte en az tasarım kadar şaşırtıcı olan bir başka olay daha oldu. Tasarım ekibinin başındaki Franz elinde büyük bir çekişle, hatta bir balyoz diyebiliriz, balyozla geldi. Ceketini çıkarttı ve elindeki balyozu normal klasik bir kamyonetin kapısına geçirdi. Geçirdiği zaman da tabii doğal olarak kamyonetin kapısı içeri doğru göçtü. Ardından aynı şeyi Cybertruck içinde yaptı. Hatta daha da sert bir şekilde vurdu ama kapıya hiçbir şey olmadı. Bununla da yetinmeyip daha sonra 9 milimetrelik kurşunla yapılan testleri gösterdiler. Onun da etki etmediğini söylediler. Kısaca kurşun geçirmez, son derece dayanıklı bir malzeme ile üretileceğini sadece anlatmadılar, aynı zamanda göstermiş oldular. Çünkü Cybertruck'ın dış cephesinde kullanılan malzeme başka nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Yine Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzay araçlarında, hatta tam olarak Mars'a gönderilecek Starship'te, onun ilk prototipi Starhopper'da geçenlerde yine bir etkinlikle tanıtılmıştı ve hatta o etkinlikte gazetecilerden biri Elon Musk'a şunu sormuştu. Mars'a bir uzay aracı göndermeyi düşünüyorsunuz da o aracın içerisinde Mars yüzeyinde hareket edecek bir rover'da yapmayı, tasarlamayı hiç düşündünüz mü diye. Elon da hiç düşünmeden ve çekinmeden şunu söyledi. Bizim yaptığımız bütün araçlar Mars'ta zaten gidebilecek kapasitede araçlar. Yani bunun için özel bir tasarım yapmamıza gerek yok. Is there a concept for a Tesla Mars rover? Well, actually, yes, the Teslas will work on Mars. You know, if you can either you can just drive them pretty much, because electric cars don't need oxygen, they don't need air, so you can just drive them around, no problem. Kısaca Cybertruck kamyoneti uzay araçlarında kullanılan aynı malzemeyle yapılmış. Ve diğer kamyonetlerdeki gibi normal bir iskeleti yok. Exoskeleton denilen ve genellikle havacılık endüstrisinde kullanılan bir kabuk teknolojisiyle yapılmış. Yani bu arkadaşlar havacılık ve uzay endüstrisinden öğrendiklerini bir kamyonetin tasarımına uyarlamışlar. Peki bundan ne sonuç çıkartabiliriz? Eğer farklı alanlara ilgi gösteriyorsanız bundan dolayı bir suçluluk duymayın. Çünkü en yaratıcı fikirler genellikle birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi görünen iki farklı alanın birleşmesinden ortaya çıkıyor. Neyse etkinlikte Tesla'nın gövde gösterisi orada bitmedi. Bitseydi iyiydi ama sıra camlara geldi. Önce normal bir cama gülle attılar. Ve doğal olarak cam kırıldı. Shatters immediately. Sonra bu araçta kullanılan cama daha büyük bir gülleyi daha yüksekten bıraktılar ve camda en ufak bir çizik bile oluşmadı.
Ama sonra olanlar oldu. O gülleyi az önce elinde balyozuyla dolaşan tasarımcı Franz eline aldı ve Cybertruck'a doğru ilerledi. Sonra da cama gülleyi fırlattı. İlk deneme başarısız. Ama yılmadı. Bir de arka camı deneyelim o zaman dedi. Tekrar fırlattı ve sonuç fiyasko. İki denemede de kırılmaz dedikleri camlar tüm dünyanın gözleri önünde çatır çatır çatladı. Şimdi bu noktada hem o etkinliği izleyenler hem de daha sonra internetten yorumda bulunanlar bu herhalde bir pazarlama tekniği olsa gerek diye düşündüler ve yazıp çizdiler. Çünkü gerçekten de etkinlik bu olay sayesinde, bakın, o ilginç tasarım ya da işte dayanıklılığı vesaire gibi bir sürü özelliğiyle değil de kırılan bu camlarıyla normalde hiç haber olmayacak yerlerde bile bayağı haber oldu, üzerinde konuşuldu. Camları kırıldı, rezil oldular filan gibi hep beraber güldük, eğlendik. Fakat camlar kırıldıktan sonra gülleyi atan Franz'ın yüzüne bakarsanız ifadesinin pek değişmediğini, hiç de şaşırmamış olduğunu görüyorsunuz. Bu benim de açıkçası ilk başta biraz şüphelenmeme sebep oldu. Gerçekten de acaba burada çok ileri seviye bir pazarlama taktiği mi uyguladılar filan diye, ama hiç bu kadar spekülasyona, komplo teorisi üretmeye gerek yok. Baya camlar kırıldı ve bence bunun iki açıklaması var. Birincisi, Murphy kanunları gereği bu tür demolarda daha önce Microsoft'tan Bill Gates'in ya da Apple'dan Steve Jobs'ın da başına defalarca geldiği gibi canlı demolarda her zaman aksaklıklar yaşanabilir. Zaten bunların yaşanabileceği tahmin edildiği için etkinlik öncesinde de bol bol test yapılır, hazırlık prova yapılır. Zaten Elon da Twitter'dan etkinlik öncesinde yaptıkları testlerin video görüntülerini paylaştı. Cam kırılmıyor hakikaten. Demek ki neymiş? 50 test yapmak yeterli olmuyormuş. 51.'si bardağı taşıran, camları çatlatan son damla olabiliyormuş. Bu da böyle 51. bölge gibi gizemli bir şey galiba. Konunun ikinci açıklaması da bence şu. Eğer bir kamyon ya da kamyonet üretiyorsanız kamyoncu edebiyatına hakim olacaksınız kardeşim. O cama nazar etme, ne olur çalış senin de olur stikerini yapıştırmadan yola çıkmayacaksınız. Dedim ya, Elon'un birazcık daha Türkçesini ve kamyoncu jargonunu geliştirmesi gerekiyor. Şaka bir yana, her ne olursa olsun biz bir şekilde bence bunun dayanıklı olacağına ikna olduk. Daha da önemlisi, bunu unutulmaz bir şekilde beyinlerimize kazıdık. Bilinçli olarak yapmamış olsalar bile bu hata bir işe yaradı. Sonra aracın çekme gücüyle ilgili bir test daha yaptılar. Hem de bu aracın öncelikle pazara çıkacağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük rakibi olan Ford'un F-150 model kamyonetiyle ikisini birbirine böyle halat çekme yarışında olduğu gibi bağladılar ve sonra da iki zıt yöne var güçleriyle gaza bastılar ve tabii ki Cybertruck büyük bir rahatlıkla en büyük rakibi F-150'yi çekmeyi başardı. Hem de yokuş yukarı. Şimdi off-road ortamında böyle bir güç gösterisini yaptıktan sonra bir de on-road ortamda ne kadar iyi olduğunu göstermek için başka bir düzenek hazırladılar. Sonuçta bu araç sıfırdan 100 kilometreye 2.9 saniyede çıkabiliyor. Tabii elektrik motoru olunca bunu rahatlıkla başarabiliyor. Bunu gösterebilmek, kanıtlayabilmek için de tamamen farklı kategorideki bir araçla yarıştırdılar. Porsche 911 ile. Spor arabadan daha çabuk hızlanabilen bir kamyonetten söz ediyoruz. Yani tekrar ediyorum. Bu iki kelimeyi yan yana getirince bile zaten yeterince komik olmuyor mu sizce? Porsche 911'e karşı bir kamyonet. Tanıtımın sonunda bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de arka kasayı, kuyruğunu açıp doğrudan bir rampaya dönüştürdüler aracı. Normalde bu tür kamyonetlerin arkasına ATV bindirmek modadır. Fakat o ATV'yi bindirebilmek için sürücünün araçtan inip işte kamyonetin kasasına onu yüklemesi gerekir filan. Bunların hiçbirisine gerek kalmadan bir başka görünmeyen tasarım özelliğini de bize sergilediler. ATV doğrudan arka kasaya bindi, yerleşti. Yerleşmekle kalmadı. O da elektrikli bir ATV'ydi ve kasadaki prize takılarak yolda şarj edilebilecek şekilde yerini almış oldu. Benim dileğim, umarım o da yapılır. Umarım yeryüzünde karbon emisyonunu arttıran her bir motorlu aracın alternatifi olarak bu tür sürdürülebilir enerjiyle çalışan araçlarda üretilir, tasarlanmaya devam edilir.
Tesla tarafından ya da bir başka marka tarafından. Gelelim benim bu aracın tasarımı konusundaki kişisel düşüncelerime. Ben şu anda kullandığım bu Model 3'ün tasarımını çok beğeniyorum. Özellikle de iç tasarımını. Çünkü başka hiçbir şeye benzemiyor. Dışından baktığınızda da elbette gayet güzel spor görünümlü bir araç ama yani buna benzeyen, bundan çok daha güzel görünen pek çok araba var yollarda. Dolayısıyla bu tasarım tatmin edici ama şaşırtıcı değil. İşte eski bir tasarımcı olarak, tamam ben bir araba tasarımcısı değilim ama sonuçta görsel tasarım yapan bir insan olarak Cybertruck'ın tasarımını da bu bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Bence Tesla'nın en ikonik tasarımı olmuş. Çünkü mesela logo tasarımında şöyle bir şey vardır. İyi bir logo sıradan bir kullanıcının aklında kalan logodur. Hatta bunun için şöyle bir test yapabilirsiniz. Elinize bir kağıt kalem alın ve kullandığınız markaların logosunu ona bakmadan aklınızda kaldığı kadarıyla çizmeye çalışın. Eğer bunu başarabiliyorsanız o logo güçlü bir logo demektir. Mesela şu anda benim kanalımın logosunu çizmeye başlayarak böyle bir test yapabilirsiniz. Gel gelelim ben her gün kullanıyor olmama rağmen ezbere bu aracın dış tasarımını kafamdan yapamam. Ama hiç kullanmamama rağmen Volkswagen'in Beetle modelini size çizebilirim. Hani şu Tosba Vosvos var ya onu. Çünkü onun tasarımı ikoniktir. Ve şu anda sanırım hepimiz aynı şeyi Cybertruck için de söyleyebiliriz. Hatta bakın onun tasarımını şu anda havada bile çizebiliyorum. Doğar doğmaz ikonikleşecek bir tasarım bu. Çünkü başka hiçbir şeye benzemiyor. En azından gerçek dünyadaki hiçbir şeye. Ama hayallerin dünyasında onu gözümüz bir yerlerden ısırıyor. James Bond filmlerinden. Can you swim? Total Recall, Blade Runner ya da Geleceğe Dönüş gibi bilim kurgu filmlerinden. Cybertruck'ın tasarımı ilk bakışta böyle tam bitmemiş, tamamlanmamış, aceleye getirilmiş. Ya bizim yiyen bile çizer bunu, ne var ya bunda Allah aşkına diyebileceğiniz bir tasarım gibi görünebilir. Ama Picasso'nun tablolarına baktığınızda da aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Oysa sanatta kübizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Picasso hemen birdenbire o tabloları yapmaya başlamadı. Önceleri o da hepimizin görmeye alışık olduğu o klasik tabloları çiziyordu. O alanda ustalaştıktan sonra kendi konfor alanını terk edebilme cesaretini gösterdi. İşte ben bu kez de Picasso ile kamyonet kelimelerini yan yana getiriyorum ve bu tasarıma bir de bu gözle bakmayı öneriyorum. Açıkçası kübist sanatçılardan öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Dış dünyanın nesnelerini sadece göründükleri yanlarıyla değil, görünmeyen tüm detaylarıyla ele almaya çalışıyorum. Tabii ki internetteki pek çok kişi buna da bana da gülecek ama internetin işi bu zaten. Meme üretmek. Konfor alanından çıkmadan oturduğun yerden yazmak, çizmek, eğlenmek. Bunda bir kötülük görmüyorum. Tabii ki elbette arada sırada böyle şeyler de yapacağız. Ama bir yandan hayallerimizin peşinden koşmaktan da çekinmeyeceğiz. Öyle değil mi? Hazmedilmesi çok zor olsa bile kendimizi yansıttığı müddetçe işlerimizi yapmaktan, kendimizi ifade etmekten geri durmayacağız. O yüzden ben hazmedilmesi çok zor da olsa şimdi bu tasarımın ön siparişini şimdiden veriyorum. Verdim. Bakalım 2021'in sonlarına doğru üretime başlayacaklarmış umarım. 2022-2023 gibi bir tur atarız. Biz hemen hemen her hafta sonu ailece çıktığımız doğa yolculuklarında doğaya en az zarar verecek bir araçla kamp yapmaya gideriz. Ben de sizlerle paylaşırım. Tabii önce bunu elden çıkartmak lazım. O da ayrı bir konu. Bu arada evet Tesla bu videonun sponsoru değil ama her Tesla aracının kendisine üretilmiş özel bir kodu var. Eğer olur da bir Tesla araç almayı düşünürseniz benim kodumu kullanabilirsiniz. Onu açıklamalar bölümünden paylaşacağım. Ne sağlayacak bu bana ve almayı düşünen kişiye? Ücretsiz elektrik. Bu arada son bir şey daha söylemek istiyorum. Hani dedim ya şu anda piyasaya çıkacak olan Cybertruck'ın en büyük rakibi Ford F-150 modeli. Biliyorsunuz Ford'un sahibi ve kurucusu olan Henry Ford insanların at arabasıyla dolaştığı bir dönemde otomobil üretmeye başlamış. Hatta üretimdeki verimliliği nedeniyle yeni bir çağ başlatmıştı. Bundan 100 yıl kadar önce ve demişti ki insanlara
ne istediklerini soracak olsaydım onlar daha hızlı atlar isterlerdi. Yani kimsenin aklına araba gibi bir şeyi tasarlamak ve üretmek gelmezdi. Evet, tabii Henry Ford internet çağında doğmamış. O yüzden ben onun bu sözlerine bir de şunları eklemek isterim. İnternete, başkalarına çok da kulak asmayın. Eğrisiyle, doğrusuyla, üçgeniyle, dörtgeniyle kendiniz olun. Hayallerinizle, fikirlerinizle sapasağlam durun.